Bugün 6 Mart 2024 haber özetlerimize başlıyoruz. MWC'den yapay zeka aygıtları, esnek telefonlar ve daha fazlası. Mobil Dünya Kongresi'nde güvenebileceğiniz bir şey var. Bir sürü Android akıllı telefon. Bu yıl İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen konferansta Xiaomi, Nothing ve diğer markaların akıllı telefon dünyasındaki en son teknolojiyi sergileyen yeni cihazları yer aldı. Ancak bu yılki MWC'de olgunlaşan başka bir şey daha vardı. Bir mobil cihazın gerçekte ne anlama gelebileceğine dair bazı yeni fikirler. Üretken yapay zeka, teknolojiyle etkileşim şeklimizi değiştirdikçe insani yapay zeka, pin gibi cihazlar cebinizdeki cam levhanın ötesinde bir yol çizmeye başlıyor. Bize neyin harika olduğunu, buhar yazılımının ne olduğunu ve Barcelona'yı akıllı telefon dünyayla ilgili yeni fikirlerle bırakıp bırakmadıklarını anlatıyorlar. Microsoft, New York Times'ı OpenAI davasında felaket tellallığı yapmakla suçluyor. Microsoft, New York Times'ın şirkete ve OpenAI'ya karşı açtığı ve onları telif hakkı ihlaliyle suçlayan davanın önemli bölümlerinin reddedilmesi amacıyla bir önerge sundu. Şirket, başvurusunda The Times'ı yapay zeka teknolojilerinin bağımsız gazeteciliğe tehdit oluşturduğunu iddia ederek kıyamet günü gelecek bilimini öne çıkarmakla suçladı. Microsoft kendisinden önceki OpenAI gibi The Times'ı içeriğiyle eşleşen yanıtları dağıtmak için GPT tabanlı araçları ikna etme amacıyla gerçekçi olmayan istemler oluşturmakla suçladı. Microsoft ayrıca mahkemenin The Times'ın kendisini zamana duyarlı son dakika haberlerini ve tüketici satın alma tavsiyelerini kötüye kullanmakla suçladığı davanın unsurunun da reddedilmesini istiyor. OpenAI ve Microsoft eski LLM'leri eğitmek için kullanılan içerikle ilgili olarak bu özel içerik dışında daha fazla davayla karşı karşıya. Anthropic, yeni Cloud 3 AI sohbet robotunun önemli kriterlerde GPT-4'ten daha iyi puan aldığını söylüyor. Birkaç eski OpenAI çalışanı tarafından kurulan şirket Anthropic, yeni Cloud 3 dil modelinin birçok önemli sektör değerlendirmesinde ChatGPT ve Google Gemini'den daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor. Cloud 3 şemsiyesi altında Haiku, Sonnet ve Opus dahil olmak üzere 3 yeni chatbot var. İş yüklerinin büyük çoğunluğu için Sonnet, Cloud 2 ve Cloud 2.1'den 2 kat daha hızlıdır ve daha yüksek zeka düzeyine sahiptir. Anthropic'e göre Opus, Cloud 2 ve 2.1'e benzer hızlar sunuyor ancak çok daha yüksek zeka seviyelerine sahip. Cloud 3 Opus ve Cloud 3 Sonnet şu anda Anthropic'in API'si aracılığıyla mevcut. Haiku da yakında onu takip edecek. Yazılım testini geliştirmek için üretken yapay zekayı kullanma. Bu senaryolar etrafında gerçekçi sentetik veriler oluşturmak için üretken yapay zekanın kullanılması, özellikle gerçek dünya verilerinin sınırlı veya hassas olduğu senaryolarda kuruluşların hastaları daha etkili bir şekilde tedavi etmesine, uçakları yeniden yönlendirmesine veya yazılım platformlarını iyileştirmesine yardımcı olabilir. Son 3 yıldır MIT'nin yan ürünü Datacebo, kuruluşların yazılım uygulamalarını test etmek ve makine öğrenimi modellerini eğitmek için gibi bir şeyler yapmak için sentetik veriler oluşturmasına yardımcı olmak amacıyla sentetik veri kasası
adı verilen üretken bir yazılım sistemi sundu. 2021'de veri bilimi platformu Kaggle, özel verilerin kullanılmasını önlemek amacıyla sentetik veri kümeleri oluşturmak için SDV'yi kullanan veri bilimcileri için bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Veera Makhaneni, bu tür kurumsal veriler karmaşıktır ve dil verilerinden farklı olarak evrensel olarak kullanılabilirliği yoktur, diyor. Veera Makhaneni, önümüzdeki birkaç yıl içinde üretken modellerden elde edilen sentetik veriler tüm veri çalışmalarını dönüştürecek, diyor. Evrensel AI çalışanı Emma, 25 milyon dolarla gizlilikten çıkıyor. San Francisco'dan Emma adında yeni bir girişim, bunun geçici bir hayalden çok daha fazlası olduğunu düşünüyor. CEO ve kurucu ortak Surajit Chatterjee bir röportajda hedefimiz evrensel bir yapay çalışanı yaratmak dedi. Axel, Bölüm 32 ve Prosus Ventures ortak liderlik yapıyor ve Wipro Ventures, Venture Highway, AB Cloud Ventures, Frontier Ventures, Maum Group ve Firebolt Ventures'la katılıyor. Makine öğrenimi, kurumsal yazılımı ve reklam teknolojisi gibi alanlarda kendi adına 40 kadar patenti var. Son olarak Okta'da verileri, makine öğrenimini ve cihazları denetlediği mühendislikten sorumlu başkan yardımcısıydı. Bundan önce de Google'da veri ve makine öğrenimi alanında mühendislik liderliği yapıyordu ve gizlilik ve güvenliğe odaklanıyordu. DeepMind mezunlarının Hyper'ı tanıtmasıyla yapay zeka video üretimi alanındaki rekabet kızışıyor. Yapay zeka destekli video üretimi, OpenAI'ın geçen ay piyasaya sürülen Sora modelinin ardından sıcak bir pazar haline geldi. İki DeepMind mezunu Yishu Mayo ve Ziyu Wang, altında kendi yapay zeka modeli bulunan video oluşturma aracı Hyper'ı halka açık olarak yayınladılar. Kullanıcılar Hyper'ın sitesine gidebilir ve metin istemlerini yazarak ücretsiz olarak videolar oluşturmaya başlayabilir. Startup'ın video üretimi etrafında bir abonelik ürünü oluşturmayı düşünme yolculuğunda henüz çok erken olduğunu belirtti. Yatırımcılar, yapay zeka destekli video oluşturma girişimlerine yatırım yapmak isterken, aynı zamanda teknolojinin hala geliştirilecek çok yeri olduğunu düşünüyorlar. Evet, bugünkü haberlerimizi de tamamladık. Yeni videolarda buluşmak üzere, hoşça kalın.